Evet, selamlar. Ben Queltix. Bugün bu videoda RKS Black Wolf 250'nin eksilerini, artılarını, kendi deneyimlerimi, kimler alabilir vesaire, iyi yönleri, kötü yönleri, bunları elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Eğer video hoşunuza giderse beğenerek destekleyebilirsiniz. Ne yazık ki rüzgarlı bir günü seçmiş bulunuyorum. O yüzden yaka mikrofonumu aldım ki telefon uzakta, sesim net gelsin sizlere. Arkamda zaten görüyorsunuz motoru. Yine laf aralarında videolarını aktaracağım. Eksileri, artıları, ilk izlenimlerim, sürüş deneyimlerim, performansı, motoru, eksisi, artısı, kimler için uygun. Bunların notunu aldım. Adım adım ilerleyeceğiz. Motoru aldığımda ne hissettim? Motorun tasarımı hoşuma gitti benim. Motoru ilk gördüğümde zaten bir baktım kocaman motor. Tabii ki de gönül ister ki hani daha büyük motorlar, hani Japon malları herkes binmek ister ama şimdi işin ucunda maddiyat yatıyor, anladın mı? Yani herkes en iyisine binmek ister ama imkan meselesi. Bayiye gittim, aldım. Üzerine bindim, şöyle bir baktım ettim. Dedim wow. Tam böyle boyum. Hatta benim boyumun 1.86 olmasına rağmen ilk bayiden alıp eve doğru gelirken şöyle bir afalladım. Lan dedim, ben bunu nasıl süreceğim? Hani o kadar büyük arkadaşlar. Hani resimlerde belli olmuyor ama yani şöyle motorun yanına geldiğiniz zaman harbiden de çok büyük olduğunu görüyorsunuz. İlk binen birisi için ne izlenim verir? Yani şu motorun üzerine binip trafiğe çıktığımda yanımdan geçen araçların tavanının üst kısmına yer alıyorum yani. Onlara bakmak için aşağı doğru bakıyorum, öyle söyleyeyim. Ya zaten görünüşü, heybeti beni tav etti yani aslında. Şimdi ben bunu 2024 Temmuz'da aldım. İş güç derken çok fırsatım olmadı. Geçen sene yaz bitmeden birkaç kere binme fırsatım oldu. 500 kilometre bakımına soktum. Sonra yine iş güç derken araya kış da girdi. O yüzden kış boyunca aslında hiç kullanmadım gibi bir şey. O yüzden uzun yol deneyimim olmadı. Şu anda 1600 kilometrede 1700 olacak. 2000-2500 gibi yine bakıma girecek. Onların da videosunu zaten anlatırım ne oldu ne bitti diye. Uzun yol tecrübem olmadığı için bu motorla şehir içine geleyim. Şimdi arkadaşlar, motorun üzerinde gelen lastikler zaten biliyorsunuz tamamen arazi için. Yol için hiç uygun değil. Ama bu demek değildir ki yani yolda gitmez. Gidiyor. Ben üzerindeki lastikleri kullanıyorum uzun bir süredir. Lastik almak istiyorum ama ona da imkanım olmadı işte maddiyattan dolayı. Ee, Üzerindeki lastiklerle şehirde işe gidip gelmeye vesaire gidilebilir. Lakin ıslak zeminlerde veyahut da ani bir frende bu lastik tabii ki de kayacak, atacak. Onu söyleyeyim. O yüzden çok tedbirli olalım. Kullanan veyahut da almayı düşünen arkadaşlar varsa imkanınız olduğunda da lastik almanızı tavsiye ediyorum. Benim kafamda almak istediğim bir lastik var, onu söyleyeyim. Anlas Katra R. Yanlış söylemediysem yine ekranın bir yerine koyarım ben onu. Onu alabilirsiniz. Performans ve motor özelliklerine bakacak olursak zaten internet sitesinde özelliklerini görebiliyorsunuz ama ben yine bir özet geçeyim. 4 zamanlı tek silindir hava soğutmalı 250 cc'lik bir motor. 17 beygir, 18 Newton torku mevcut. Manuel 5 vites bu arada, 6 değil. Ön ve arkada disk var. Lastiklerinin ölçülerini de söyleyeyim. Ön lastik 21, arka lastik 18 inç boyunda. Motorun kendi ağırlığı 150 kilo. Yakıt deposu internette 10 litre yazıyor ama 10 litre alsanız bile üzerinde boşluk var, yani hala aldığını görebiliyorsunuz. O yüzden ben 13 litre diyeyim. Bazı arkadaşlar ağzına kadar depoyu doldurduğunda akma, damlamalar mevcut dedi. Bende öyle bir sorun olmadı. Yalan olmasın yine. Ben kendi deneyimlerimi aktarıyorum dediğim gibi. Bu şekilde. Motor 100 kilometrede ortalama 3, 3.2, 3.3 civarları yakıyor. Benim kendi ettiğim analizlere göre. Tabii doğrusu nedir bilenler varsa yorumlarda belirtebilir. Özellikleri özetle bu şekilde. Şimdi artılarına geleyim. No dostlar, motorun artıları bana göre, benim gözümde şu şekilde. Öncelikle fiyat ve performans olarak baktığımızda ben
gayet güzel olduğunu ve iyi olduğunu düşünüyorum. Ben ilk başta Mondial Extreme almayı düşünüyordum. Sonra RKS'nin bir tane daha motoru vardı. XCRF öyle bir şey. Onu görürken hop bu düştü önüme. Zaten hiç başka bir şeylere bakmadım. Direkt aldım bu arada. İlk alanlardan biriyim. O yüzden çok araştırmadım. YouTube'da bir tane bile video yoktu. Zaten ilk videoyu da ben atmıştım. Ama çok iyi ve deneyimim olmadığı için güzel bir inceleme olmadı tabii ki. O ayrı bir şey. Onun dışında dediğim gibi fiyatı uygun olması, yani hatta bir ara 86 bin TL'ye düşmüştü sıfırı. Şu an ne kadar bilmiyorum, yalan olmasın. 12 taksitle alabiliyoruz. Yani neden almayalım? Parça konusuna geleyim. Parçaları şu anda yeni çıktığı için internette aksesuar olsun, parçası olsun çok mevcut değil. Kendi yetkili bayisinde var. Çok pardon. Kendi yetkili bayisinde parçaları temin edebiliyorsunuz. Fakat onun dışında gidip de hani üçüncü bir şahıstan bulması bir tık zor. Eksilerine gelelim biz. Eksileri şöyle ben başlayayım. Arkadaşlar, motorda benzin göstergesi yok. Ya da kronik hatalı. Hani benzin azaldığı zaman bir lamba yanıyor. Benzin azaldı diye. Ama onun dışında kaç diş benzin kaldı falan onları göremiyorsunuz. Bu bir eksi bence. Sonuçta bir arazi motoru. O yüzden bu bir eksidir benim gözümde. Nitekim benim de şu anda motorumda benzin azaldığı zaman yanması gereken lamba yanmıyor. Onu artık servise götürdüğümde bakımda onu da bir söyleyeceğim. Onu da paylaşırım ne olduğunu. En büyük eksisi ise egzozu bence fazla ısı veriyor arkadaşlar. Yani sıcak havalarda özellikle sağ bacağınızda kısa pantolon veyahut da kısa bir şey giyiyorsanız bacağınızda o ısıyı hissetmeniz gayet normal olacaktır. Bu benim için büyük bir eksi. Tabii ki de bunlar önlenebilir şeyler. Hani bir kaplama, egzoz koruması yapılabilir. Ama bunlar sonuçta eksi arkadaşlar. Yani böyle bir motora sıvı soğutma olabilirdi. Yani günümüzde 100'lük 125'lik motorlarda sıvı soğutma varken bu motorda sıvı soğutma yok arkadaşlar. Bu motor hava soğutmalı. Evet. Motorda dörtlü yok arkadaşlar. Sinyaller var. Uzun çakar var. Ama dörtlümüz yok. Onun dışında şu an yine aklıma pek bir şey gelmiyor. Aldığım notları da öyle üzerine ben kendim ekliyorum. Öyle 2-2 yazmışım. Şimdi bu motor kimler için uygun? Öncelikle onu bir söyleyelim. Yeni başlayanlar için uygun mu? Uygun diyebiliriz. Neden? Şimdi arkadaşlar motor yüksek. Bayağı bir yüksek ama ağırlığını da göz önüne alırsanız 150 kilo hiçbir şey. Yani gayet elinizin altında bisiklet gibi kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şahsen ben de böyle bu durum. Boy konusuna gelecek olursak bazı arkadaşlar 1.78, 1.76 boyum var. İşte ayağım anca yere değiyor diyor. Olabilir. Motor gerçekten yüksek. Bu yüzden almadan önce bir bayiye veyahut da bir motora sahip birisinin yanına gidip kendi gözünüzde üzerine binin. Boyunuza bakın edin. Bu boy konusu çok soruluyor çünkü. Lastikleri bayağı bir dişli. Lastikleri değiştirdiğiniz zaman zaten teorik olarak 3-4 santim falan kısalacaktır. Bu motor neden kullanılır? Niçin kullanılır? Biraz onun için konuşayım. Zaten motorun yapılma amacı arkadaşlar araziye girmek. Yani bu motor bunun için tasarlanan. Hani bunu gideyim de böyle basayım hız yapayım motoru değil. Motorla araziye gireceksin. Bu. Motoru tamamen bunun için tasarlamışlar. Motoru şehirde kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. İşe gidip geliyorum. Böyle gezmeye gidiyorum. Hava almaya çıkıyorum. Bir de üzerindeki orijinal lastiklerle yani. Fabrikasyon lastiklerle. Ki yani düzgün lastik aldığınız zaman bence şehir içinde de gider. Şehir dışında da gider. Uzun yola da gider, araziye de gider. Dediğim gibi şehire, işe gidip gelmeye kullanabilirsiniz. Ben şehirde trafikte, ışıklarda gayet aralara giriyorum. Bu amaçlarla kullanabilirsiniz. Şehirde kullanayım. İşte hafta sonu veyahut da ne bileyim böyle havalar iyi olduğunda çıkayım araziye gezeyim, araziye gireyim. Toz toprağa bayıra çıkayım. Bu amaçla alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu motoru değil de başka bu segmentte ne alırsınız, ne alabilirsiniz diye soracak olursak eğer Mondial Extreme var. RKS'nin yine Black Wolf değil de bir tane daha modeli vardı. O var. İsimleriniz
hatırlamıyorum ama ekrana zaten vereceğim ben onları. Hero X-Pulse var. Yani bu tarz motor istiyorsanız bu modellere de yönelebilirsiniz. Facebook'ta grup kurdum. Bazı arkadaşlar, abiler, kardeşler motorlarını, aksesuarlarını yapmışlar. Lastiklerini değiştirmişler. Elcik korumalarını takmışlar. Arkaya da güzel bir çantayı koymuşlar. Şöyle baktığın zaman motor çok güzel oluyor. Ayrıca benim bu motoru alma sebeplerinden birisi de şu aslında. Hem şehirde gideyim geleyim hem de böyle yaz aylarında kamp yapmayı seviyorum. Böyle orman yollarına, arazi yollarına gireyim. Çadırımı falan yükleyeyim. Hani ben o kafayla aldım. Sizler de eğer bu kafaydasanız tercih edebilirsiniz. Hız konusuna gelelim. Arkadaşlar motor biliyorsunuz arazi için üretilmiş bir motor. Hız için üretilmemiş. Altını çiziyorum. Eğer ki hız yapmasını istediğiniz bir motor varsa bu o değil. Bu motor ben top speed denemedim ama araştırdım ben de. Yapanlar var, YouTube'da görebilirsiniz. 120-130 kilometre hızlara varabiliyor. Bazıları şunu yapıyor. Arka dişliği küçültüyor arkadaşlar. O zaman 170-180'i görüyor bu arada. Ama bunu yaparsanız ne oluyor? Torktan bir tık yemiş oluyorsunuz ama o artık tercih meselesi. Herkesin kendisine göre eksisi artısı var. Evet, şimdilik benim aklıma gelenler bunlar. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Aklıma gelenler bu şekildeydi. Eğer de sizlerin sormak istediği şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Facebook'ta grubumuz var demiştim. Veyahut da yorumlarda böyle hafta sonları müsait zamanlarda buluşma günü yapabiliriz. Böyle bir fikre açığım. Sorularınız, görüşleriniz olursa, önerileriniz olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşunuza gittiyse de beni desteklemek için videoyu beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü elimden geldiğince videolar yüklemeye çalışacağım. Fakir vlog diyelim biz buna. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.